Otoriter bir rejimin en büyük korkusu nedir? Ordusu var, polisi var, ekranları var. Onu geceleri uyutmayan tek şey kontrol edemediği bir muhalefettir. O yüzden bu rejimler tarih boyunca hep aynı işe kafa yordu. Muhalefeti ya ortadan kaldırmak ya da kendi istediği biçime sokmak. Sandıktan çıkarak devleti ele geçiren bir siyasi hareketin kalıcı bir rejime dönüşebilmesi için aşması gereken son eşik budur. Yani muhalefetin tasfiyesi. Bu tasfiyenin şekli ülkeden ülkeye değişiyor. Kimi yerde hapishane kapısı, kimi yerde kapatma kararı, bazen bir suikast kurşunu, bazen yok sayılan bir sandık, kimi yerde de ve en sinsisi bu, muhalefetin başına iktidarın seçtiği isimlerin oturtulması. Şimdi gelin yakın tarihte hangi ülkede neler olmuş, çarklar nasıl dönmüş kısaca bakalım. İlk durağımız Afrika'nın güneyi. Yıl 1980. Robert Mugabe, sömürgecilik karşıtı silahlı mücadelenin lideri olarak Zimbabwe'de iktidara geldi. İlk yıllarında okullar açan, sağlık sistemini büyüten bu lider, zaman içinde devleti kendi partisiyle kaynaştırdı. Öyle ki ordu, polis ve mahkemeler partisi ZANU-PF'in emrine girdi. Nerede partinin bittiği, nerede devletin başladığı belli olmaz oldu. Ama bu devasa yapının bir bedeli vardı. Bürokrasiyi bağlamak, propaganda medyasını döndürmek ve güvenlik güçlerini sadık tutmak büyük bir sermaye gerektiriyordu. Ülkenin en verimli tarım arazileri sömürge döneminden kalma bir mirasla hala küçük bir beyaz azınlığın yani İngiliz yerleşimcilerin torunlarının elindeydi. Hükümet toprak reformu adı altında bu büyük çiftliklere el koydu. Kağıt üzerinde bu topraklar yoksul köylüye dağıtılacaktı. Pratikte en verimli çiftlikler parti elitlerine, bakanlara ve generallere gitti. Aynı el ülkenin doğusundaki Marange elmas sahalarını da tutmuştu. 2008'de keşfedilen bu dev rezervin işletmesi ordu komutanlarının ortak olduğu şirketlere verildi. Parti, ülkeyi yöneten bir siyasi örgüt olmaktan çıkmış, devletin mal varlığını üzerine geçiren dev bir şirkete dönüşmüştü. Otoriterleşmeyi perde arkasından besleyen asıl güç tam burada devreye girdi. Mülkiyetin el değiştirmesi. Rejimi ayakta tutan kolon ideoloji olmadı, toprak oldu, maden oldu, ihale oldu. Şimdi düşünün, ekonomi çökmüş, halk yoksullaşmış. Bu kitlelerin içinden örgütlenen muhalefet, iktidarın kurduğu bu rant çarkına doğrudan dokunuyordu. Yani mesele bir koltuk kavgasının çok ötesindeydi. Paranın aktığı musluğa el atılıyordu. Tarım çökünce ekonomi de çöktü. 2008'in sonunda devlet enflasyonu ölçmeyi bıraktı. İktisatçıların hesabına göre aylık enflasyon %79 milyara dayanmıştı. Bu akıl almaz rakamın günlük hayattaki karşılığı şuydu. Fiyatlar neredeyse her gün ikiye katlanıyordu. Sabah bir somun ekmeğe yeten para ertesi gün yarım somuna yetmiyordu. İşte bu enkazın içinden işçi sendikalarından, kent yoksullarından ve öğrencilerden güç alan Demokratik Değişim Hareketi. Kısaca MDC yükseldi. Liderleri eski bir maden işçisi ve sendikacıydı. Morgan Tsvangirai. Rejim onu klasik yöntemlerle ezmeyi denedi. Gerekçe her seferinde hazırdı. Sendikacı bir maden işçisi rejimin diline göre eski sömürgeci İngiltere'nin maşasıydı ve ona vurulan her job kağıt üzerinde vatanı koruyordu. 2002'de vatana ihanetle yargılandı, beraat etti. Mart 2007'de bir protesto sonrası gözaltında öyle dövüldü ki yüzü tanınmaz halde kameralara yansıdı. Yine yıkılmadı. 2008 seçimlerinin ilk turunu resmi sonuçlara göre bile önde tamamladı. İkinci tur öncesi rejimin başlattığı şiddet dalgasında yüzlerce taraftarı öldürülünce daha fazla kan dökülmesin diye yarıştan çekildi. Tarihler 15 Kasım 2017'yi gösterdiğinde Harare halkı güne tank sesleriyle uyandı. Devlet televizyonunun stüdyosunda üniformalı bir general oturuyor, kameraya bakarak konuşuyordu. Ordu yönetime el koymuştu. Ama kimsenin buna darbe dememesi gerekiyordu. Ordu kendini siyasetin bir tarafı olarak ilan etmedi. Açıklamaya göre yapılan şey devletin üstüne çöreklenen suçluları temizlemekti. Yani gösterilmek istenen siyasetin üzerinde duran tarafsız bir bekçinin müdahalesiydi. Ülkeyi 37 yıldır yöneten 93 yaşındaki Mugabe o saatlerde kendi evinde göz hapsindeydi. Eşini halefi yapmaya kalkınca ordu düğmeye basmıştı. Sokaklar bayram yerine döndü. İnsanlar tankların üzerine çıkıp askerlere sarıldı.
Oysa o gün sistemin çarkları yerli yerinde kalmıştı. Bu müdahalenin halk devrimiyle bir ilgisi yoktu. Yaşanan şey iktidar bloğu içindeki bir fraksiyon kavgası, bürokratik bir nöbet değişimiydi. Mugabe gitti, yerine timsah lakaplı eski yardımcısı Emmerson Mnangagwa oturdu. Toprak kimde kaldı? Aynı ellerde. Elmas kimde kaldı? Aynı ellerde. 2018 seçimlerinde Mnangagwa resmi sonuçlara göre %50'yi kıl payı aştı. Karşısındaki 40 yaşındaki avukat olan Nelson Chamisa %44'ün üzerinde oy aldı. Burada iktidarın gördüğü tablo şuydu. Karşısında yenilgiye rağmen tabanını ve örgütünü koruyan gerçek bir güç vardı. İktidar sandıkta zorlanmıştı. İşte tam bu noktada tanklardan çok daha sessiz bir silah devreye sokuldu. Yargı. 2020 yılında Zimbabwe Yüksek Mahkemesi, Chamisa'nın yıllar önce parti liderliğine geliş sürecini usulsüz buldu ve partinin hukuki yönetimini iktidarla uyumlu bir kanıda devretti. Partinin devlet yardımları, genel merkez binası ve amblemi mahkeme kararıyla el değiştirdi. Partinin başına Douglas Monzora adında tabanda karşılığı kalmamış uzlaşmacı bir isim oturtuldu ve bu atanmış yönetimin ilk işi partiyi kendi güçlü isimlerinden temizlemek oldu. Monzora, anayasadaki geri çağırma maddesini uyguladığını söyleyerek Chamisa'ya bağlı 31 milletvekilini meclise ihbar etti ve hepsi koltuğunu kaybetti. Kağıt üzerinde tüzük işliyordu. Gerçekte parti halkın oyuyla seçilmiş kendi vekillerinden arındırılıyordu. Partinin Harare'deki tarihi genel merkezi Harvest House ise silahlı kuvvetler tarafından işgal edildi. Buradaki hukuk oyunu gerçekten kusursuzdu. Mahkeme neyi silaha çevirdi? Partinin kendi iç kurultayını, kendi tüzüğünü, en teknik usul itirazlarını, milyonların desteklediği dinamik bir lider usul hatası bahanesiyle koltuğundan indirildi. Yerine iktidarın kolayca baş edebileceği yıpranmış biri oturtuldu. Tek celsede muhalefetin kurumsal kimliği paramparça edildi. Aslında bu tasfiyenin asıl hedefi örgütün hafızası ve maddi altyapısıdır. Lider hapse bile girmiyor, fiziksel hürriyeti yerli yerinde duruyor. Ama partiyi halkla bağlayan ne varsa parası, binası, teşkilatı, hukuki kimliği, bu bağ tek tek kesiliyor. Geriye yorgun, parasız, örgütsüz bir muhalefet kalıyor ve sıfırdan yeni bir çatı kurma mecburiyeti. Aynı çark Kamboçya'da çok daha sert bir hukuk mühendisliğiyle döndürüldü. Kamboçya'yı 40 yıla yakın süre tek adam yönetti. Eski bir Kızıl Kımer komutanı iken saf değiştiren, 1985'te başbakanlık koltuğuna oturan Hun Sen. Onlarca yıl içinde orduyu, yargıyı ve köy muhtarlığına kadar inen yerel bürokrasiyi kendi partisi CPP'nin birer şubesine çevirdi. Sistem ilk büyük sarsıntısını 2013'te yaşadı. İki muhalif damarın birleşmesiyle kurulan Ulusal Kurtuluş Partisi, kısacası CNRP, o yılki seçimde meclisteki 123 sandalyenin 55'ini aldı. 2017 yerel seçimlerinde bu dalga köylere kadar yayıldı. İktidarın meclis çoğunluğu ilk kez gerçekten tehdit altındaydı. Bunun üzerine iktidar bloğu adım adım işleyecek bir plan devreye soktu. Önce parlamento çoğunluğu kullanılarak yasa değiştirildi. Hükümete mahkeme yoluyla parti feshettirme etkisi tanındı. Sonra sıra liderin kendisine geldi. 3 Eylül 2017 gecesi yüzü aşkın polis muhalefet lideri Kem Soka'nın evini bastı. Soka gece yarısı yabancı güçlerin ajanı olmak ve dış destekle hükümeti devirmeye çalışmak suçlamasıyla götürüldü. Delil diye sunulan şey yıllar önce bir konferansta yaptığı konuşmanın videosuydu. Nasıl? Tanıdık mı? İktidar sandıkta yenemediği, halkın sevdiği bir ismi alıyor, üstüne önce ajan diyor, sonra dış güçlerin projesi, en sonunda vatan haini. Bir bakıyorsunuz koskoca bir siyasi rakip milli güvenlik dosyasına dönüşmüş. Artık onunla meydanda yarışılmıyor. Mahkeme salonunda kurgulanmış davalarla hesaplaşılıyor. Aslında görünüşte o siyasetçiye ceza kesiliyor ama gerçekte milyonların iradesi mahkum ediliyor.
Kasım 2017'de iktidar güdümündeki yüksek mahkeme CNRP'yi tamamen feshetti ve partinin 118 üst düzey kurmayına itiraz yolu kapalı siyasi yasak getirdi. Kararın gerekçesi tek cümlelikti: devletin güvenliğini korumak. Partinin diğer kurucu lideri Sam Rainsy zaten sürgündeydi. Ülkeye dönmeyi her denediğinde uçağa biniş izni bile verilmedi. Peki uluslararası toplum koskoca bir ana muhalefet partisinin yok edilmesine nasıl göz yumdu? Kamboçya yönetimi bu pervasızlığı nereden buldu? Tabii ki para nereden geliyorsa oradan, Çin'den. Hun Sen yönetimi, Batı kurumlarından gelecek yaptırımların ve demokratikleşme baskısının çaresini Çin'de buldu. Koşulsuz, devasa altyapı kredileri. Kuşak ve yol hattına bağlanan ülkede otoyollar, barajlar ve limanlar Çin'den gelen parayla yapıldı. Sahil kenti Sihanoukville, Çin sermayeli kumarhane kulelerinin işgaline uğradı. Ülke siyaseten dışa kapanırken iç pazar Asya sermayesine sonuna kadar açıldı. Yani uluslararası baskının yerini Pekin'in diplomatik kalkanı aldı. Karşısında örgütlü tek bir güç bırakılmayan CPP, 2018 genel seçimlerinde meclisteki 125 sandalyenin tamamını aldı. Kamboçya fiilen tek bir parti devletine dönüştü. Bu mutlak hegemonyanın son perdesi 2023'te oynandı. Hun Sen, koltuğu 4 yıldızlı general olan Batı'da eğitim görmüş oğlu Hun Manet'e devretti. Devlet bir hanedan mülküne çevrilmişti. Peki ya kapatılan bir hareket pes etmezse? Toplumsal desteğini koruyup yeniden örgütlenirse o zaman devlet başka bir stratejiye geçer: muhalefeti yormak. Bunun en rafine örneği Tayland. Orada ordu, monarşi ve yüksek yargıdan oluşan üçgen, sivil siyaseti sürekli denetim altında tutan bir vesayet düzeni kurmuş durumda. Ve Tayland ordusu kışlasında emir bekleyen silahlı bir güç olmanın çok ötesinde. Bankası, televizyon kanalları ve şirketleriyle ülkenin en büyük holdinglerinden biri. Monarşi de öyle. Saray Emlak Bürosu üzerinden yönetilen, 40 milyar dolar civarında tahmin edilen bir emlak ve sermaye tekeli. 2014'te ordu bir kez daha yönetime el koydu. Darbenin lideri General Prayut, üniformasını çıkarıp başbakanlık koltuğuna oturdu. Junta'nın 2017'de yazdırdığı anayasa, Senato'nun 250 üyesini de doğrudan ordunun atamasına bağladı. Meclis iradesi daha kurulmadan ipotek altındaydı ve bu düzenin asıl gücü silahtan gelmiyordu. Orduyla saray kendilerini hiçbir zaman siyasetin tarafı olarak sunmadı. Onlar kirlenen siyasetin üzerinde duran, milletin iyiliğini herkesten iyi bilen tarafsız bekçilerdi. En azından öyle anlatıldı. Sorgulayan herkes bir partiyi eleştirmiş sayılmadı. Devletin kutsalına saldırılmış sayıldı. Bu vesayete karşı 2018'de genç bir milyarder Thanathorn, Geleceğe Doğru Partisi'ni kurdu. Parti özellikle kentli gençler arasında yıldırım hızıyla örgütlendi ve 2019 seçimlerinde 81 milletvekiliyle ülkenin 3. gücü oldu. Bu hareketin affedilemez suçu neydi peki? Askerin ve sarayın biriktirdiği o devasa sermayenin ve servetin şeffaflaşmasını ve denetlenmesini istemek. Tabi cezası gecikmedi. Önce Anayasa Mahkemesi bir medya şirketi hissesini gerekçe göstererek Thanathorn'un milletvekilliliğini düşürdü. Ardından Şubat 2020'de aynı mahkeme liderin partisine verdiği 191 milyon bahtlık borcu yasa dışı bağış sayarak partiyi kapattı ve partinin kurucu kadrosunu siyasetten men etti. Bu karar ülke tarihinin en büyük gençlik protestolarının fitilini ateşledi. Yüz binlerce insan meydanlarda ilk kez monarşinin servetini yüksek sesle sorguladı. Kapatılan parti İleri Doğru Partisi adıyla yeniden örgütlendi ve 2023 seçimlerinde 14 milyon oyla sandıktan birinci çıktı. Fakat atanmış senato devredeydi. Meclis çoğunluğu arkasında olduğu halde genç lider Pita başbakan seçilemedi.
2024'te Anayasa Mahkemesi bir kez daha sahneye çıktı. Partinin monarşiyi koruma kanununda değişiklik yapacağı vaadini gerekçe gösterip bu ikinci partiyi de feshetti ve PİTA'ya 10 yıl siyaset yasağı verdi. Her kapatmada aynı gerekçe gösterildi. Monarşiyi korumak. Yani devletin bekasını korumak. Aslında sandığı kazanan parti sanki devletin yüksek çıkarları adına kapatılıyordu. Tayland örneği bize şunu kusursuz biçimde özetliyor. Yargı ve ordu bürokrasisi sivil siyasetin enerjisini her seferinde yeni bir yasal engelle tüketiyor. Kuruyorsun, kapatıyorlar. Yeniden kuruyorsun, kazanıyorsun. Hükümeti kurduruyorlar mı? Hayır. Amaç topluma şu cümleyi ezberletmek. Ne yaparsak yapalım olmuyor. Umutsuzluk bu sistemin asıl ürünü. Rusya'da ise iş bir adım daha ileri gitti. Muhalifler önce yaşayan ölülere çevrildi. Adaylıkları yasaklandı. Paralarına çöküldü. Adlarını anmak bile suç sayıldı. Bu da yetmediğinde öldürüldüler. Vladimir Putin iktidarının ilk büyük dersini 2003'te verdi. Ülkenin en zengin adamı, petrol devi Yukos'un sahibi Mikhail Hodorkovski, muhalif partileri finanse etmeye başlayınca özel uçağının merdiveninde tutuklandı. 10 yıl hapis yattı. Şirketi parçalanıp devlet petrol şirketine devredildi. Bütün sermaye sınıfı bu olayla dersini aldı. Servet ancak Kremlin'e sadakatle korunabilirdi. Ülkenin gücü ve serveti bu sadakat zinciriyle bağlı dar bir oligark halkasında toplandı. Sarayın ideologları bu düzeni efsaneleştirmeyi de ihmal etmedi. Kremlin'in baş danışmanlarından Vladislav Surkov 2019'da yazdığı ünlü makalede Putin düzenini 100 yıl sürecek bir devlet modeli ilan etti. Bu anlatının kurduğu oyun şuydu: gerçekte kararları Kremlin'deki bir avuç insan alıyordu ama o insanların adı hiç anılmıyordu. Her karar devletin iradesi diye sunuluyordu ve devletin iradesine kimse hesap soramazdı. Sıra siyasete geldi. 27 Şubat 2015 gecesi muhalefetin en tanınmış isimlerinden eski Başbakan Yardımcısı Boris Nemtsov, Kremlin duvarlarının birkaç yüz metre yakınındaki köprüde yürürken sırtından 4 kurşunla vuruldu. Ertesi gün o köprü çiçeklerle doldu, devlet o çiçekleri her gece kaldırttı, halk her sabah yeniden bıraktı. Ardından sahneye devlet ihalelerindeki devasa yolsuzlukları milyonların izlediği videolarla ifşa eden bir avukat çıktı. Alexei Navalny. Kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın herhangi bir patronu ya da sponsoru yoktu. Vakıf sıradan vatandaşların küçük bağışlarıyla dönüyordu. Bu bilinçli bir tercihti. Kasası halkın cebine dayanan bir yapıya kimse şunun adamı, bunun projesi diyemiyordu. Navalny'nin ortadan kaldırılmasını basit bir siyasi rekabet hikayesi olarak okuyamayız. Çünkü muhalefetin tasfiyesi aslında bir şeyin yasal kalkanıdır. Kamu kaynaklarının ve milli servetin dar bir oligarşik zümreye aktarılmasının. Muhalefet ezildikçe ne oluyor? Halkın cebinden çıkan vergi hiçbir engelle karşılaşmadan iktidar bloğunun kasasına akıyor. Rusya'nın tasfiye çarkı siyasetçileri doğrudan yasaklamadan önce 2012'de çıkarılan yabancı ajan kanunlarıyla döndü. Yasanın ambalajı tanıdıktı. Devleti dış müdahaleden korumak. Dernekler, araştırmacı gazeteciler ve tüm muhalif isimler fişlendi ve fişlenen herkesin para kaynakları kesilmeye çalışıldı. Örneğin dernekseniz bağışçılar kaçtı. Bir gazete ya da medya kuruluşuysanız reklam verenler çekildi. İnsanlar fişlenen kişilerin ya da kurumların yanında görünmeye bile cesaret edemez oldu. 2017'de seçim komisyonu Navalny'nin Cumhurbaşkanı adaylığını yıllar önce düzmece bir yolsuzluk davasında verilmiş mahkumiyeti gerekçe göstererek engelledi. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o kararı adil yargılanma hakkının ihlali saymıştı. Rus yargısı davayı yeniden görmüş ve aynı hükmü bir kez daha vermişti. Ağustos 2020'de Navalny, Sibirya'dan dönerken uçakta zehirlendi. Kanında yalnızca devlet laboratuvarlarının üretebildiği sinir gazı olan Novichok bulundu. Berlin'de aylarca tedavi gördü. Ve Ocak 2021'de tutuklanacağını bile bile ülkesine döndü. Havaalanında pasaport kontrolünde gözaltına alındı.
Aynı yıl Moskova Mahkemesi vakfı ve bütün ofislerini aşırılıkçı örgüt ilan etti. Bu etiket, Rus hukukunun neredeyse terör örgütüyle aynı rafa koyduğu, sınırları bilerek bulanık bırakılmış bir kategoriydi. İktidar hoşlanmadığı her yapıyı bu lastikli suçlamayla yasaklayabiliyordu. Karar yürürlüğe girince vakfa bağış yapan sıradan vatandaşlar bile kovuşturmaya uğradı. Toplamda 19 yıl hapse mahkum edilen Navalny, Şubat 2024'te Kuzey Kutbu yakınındaki bir cezaevinde hayatını kaybetti. Aday olmaya kalkışan kim varsa imza usulsüzlüğü gibi bürokratik engellere takıldı. Sonunda Putin 2024 seçimlerinde örgütlü tek bir rakiple karşılaşmadan resmi sonuçlara göre %87 oyla iktidarını tazeledi. Belarus'ta ise bambaşka bir model gördük. Adaylar tek tek ayıklandı. Buna rağmen sandıktan halkın iradesi çıktı. Ama devlet halkın bu iradesine gözünü bile kırpmadan çöktü. Alexander Lukashenko 1994'ten beri, yani Sovyetler dağıldığından bu yana ülkeyi yönetiyordu. 2020 seçimleri yaklaşırken karşısında 3 güçlü isim belirdi. Rejimi terlikle ezilecek hamam böceğine benzeten YouTuber Sergey Tiyanovski, eski banka genel müdürü Viktor Babariko ve Teknopark kurucusu Valery Tsepkalo. Üçü de sandığı göremedi. Tiyanovski ile Babariko mali suçlarla hapse atıldı. Tsepkalo'nun adaylığı ise geçersiz sayıldı. Tutuklanan Tiyanovski eşi, siyasete hiç bulaşmamış bir İngilizce öğretmeni olan Svetlana Tihanovskaya, eşinin yerine aday olmak için başvurdu ve Lukashenko bu adaylığa bilerek izin verdi. Hesap basitti. 3 tehlikeli rakip hapisteyken sandıkta karşısında siyaset bilmeyen bir ev kadını duracak, seçimde dünyaya rakipli gösterilecekti. Rejim kendi muhalefetini kendi eliyle seçmişti. Ama hesap tutmadı. Tüm muhalefet Tihanovskaya'nın etrafında birleşti. İktidarın zararsız diye vitrine koyduğu kadının mitingleri ülke tarihinin en kalabalık gösterilerine dönüştü. Ağustos 2020 seçim gecesi devlet, Lukashenko'nun oyların %80'ini aldığını ilan etti. %80. Oysa o haftalarda ülkenin hali ortadaydı. Meydanları dolduran, fabrikalarda iş bırakan, sokaklara akın eden yüz binlerce insan vardı. İnsanlar açıkça Lukashenko'nun gitmesini istiyordu. 26 yıllık bir iktidara karşı biriken öfke gün gibi ortadayken devlet kalkıp ezici bir seçim zaferi ilan ediyordu. Sandıktan çıktığı söylenen rakamla sokaktaki gerçeklik birbirini tutmuyordu. Ertesi gün ülke ayağa kalktı. Minsk'te 200 bin kişi yürüdü. Lukashenko o kalabalıkları Batı güdümlü darbe girişimi ilan etti. Aslında söyledikleri çok netti. Çünkü Lukashenko devleti savunur gibi değil, malını savunur gibi konuşuyordu. Ülkesi için sevdiğini kimseye veremezsin dedi. Ve protestoların en hararetli gününde sarayının önüne kurşun geçirmez yelekle, elinde Kalaşnikov'la indi. Tayland'daki gibi görünmez bir üst akıl yoktu burada. Devlet benim diyen, eli silahlı bir adam vardı. Devletin yanıtı sert oldu. 7.000'den fazla insan gözaltına alındı. Başkentin ortasında gözaltına alınan insanlara işkence yapıldığı kanıtlandı. Tihanovskaya çocuklarının güvenliği üzerinden tehdit edilerek Litvanya'ya sürüldü. Eşi 18 yıl hapse mahkum edildi. Aslında Lukashenko'yu devrilmekten kurtaran şey kendi gücü olmadı. Protestoların en kritik haftasında Putin kameraların karşısına geçti ve gerekirse Belarus'a göndermek üzere yedek bir kolluk gücü hazırladığını açıkladı. Bu tek cümle Belarus'un polisine, subayına ve bürokratına verilmiş bir mesajdı. Bu rejim düşmeyecek, arkasında Moskova var. Saf değiştirmeyi düşünen kim varsa durdu. Devlet televizyonunun çalışanları greve gidince boşalan koltuklara Rus devlet kanallarının ekipleri oturtuldu. Propaganda makinesi bir gün bile susmadı. Ardından para geldi. Halkın bankalardan mevduatını çektiği, dış borçların vadesinin kapıya dayandığı o günlerde Moskova'nın açtığı 1,5 milyar dolarlık kredi, rejimin borçlarını çevirmesini ve en kritik kalemi, yani güvenlik güçlerinin maaşlarını aksatmadan ödemesini sağladı.
Kendi ayakları üzerinde duramayan otoriter rejimler hayatta kalabilmek için daha büyük bir otoriter merkezin uydusu haline gelir. Bağımsızlık önce içeride, sonra dışarıda kaybedilir. Lukashenko yönetimi sonraki seçim için anayasayı değiştirdi. Yurt dışında yaşayanların adaylığını yasakladı ve 26 Ocak 2025 seçimlerinde karşısına tek bir gerçek adayın çıkmasına izin vermeden koltuğunu korudu. Sergey Tiyanovski 5 yılın büyük bölümünü tek başına tecritte geçirdi. Haziran 2025'te ise aniden serbest bırakıldı. Üstelik bunu sağlayan Amerikan diplomasisiydi. Ama mesele Tiyanovski'nin özgürlüğü değildi. Lukashenko tutuklularını birer pazarlık kozu gibi kullanıyor, karşılığında ülkesine uygulanan yaptırımların gevşemesini istiyordu. Trump'ın özel temsilcisi Minsk'e gidip Lukashenko ile görüştü. Tiyanovski de işte bu pazarlığın ortasında 13 siyasi tutuklu ile birlikte salıverilip Litvanya'ya gönderildi. Yani bir muhalif 5 yıl sonra özgürlüğüne yine başka bir başkentin pazarlığıyla kavuştu. Şimdiye kadar gördüğümüz her tasfiye kendine bir yasal kılıf dikti. Nikaragua'da bu zahmete bile girilmedi. Orada devlet ne yapacaksa açık açık göstere göstere yaptı. Daniel Ortega bir zamanlar diktatörlüğe karşı savaşan Sandinist devrimin komutanlarındandı. 1979'da Somoza hanedanlığını deviren gerillaların başında Managua'ya girmişti. 1990'da seçimi kaybedip gitti. Ama 17 yıl sonra yargı koltuklarını sağ muhalefetle paylaştığı gizli bir pazarlık sayesinde iktidara geri döndü. Döndükten sonra devleti adım adım kendi ailesinin mülkiyetine geçirdi. 2018'de sosyal güvenlik kesintilerine karşı başlayan protestolar polis ve paramiliter güçlerce kanla bastırıldı. Uluslararası İnsan Hakları Kurumları 300'ü aşkın ölüm kaydetti. Asıl büyük süpürme operasyonları ise 2021 başkanlık seçimi öncesinde geldi. Haziran ayında eski Cumhurbaşkanı'nın kızı ve anketlerin favorisi Cristiana Chamorro ev hapsine alındı. Hemen ardından Arturo Cruz, Felix Maradiaga ve Juan Sebastián Chamorro dahil en az 7 potansiyel aday günler içinde tutuklandı. İktidar çıkardığı yeni bir yasayla muhalifleri vatan haini ilan etme yetkisini de eline aldı. Yasanın adı bile oyunu ele veriyordu. Halkın bağımsızlık, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkını savunma yasası. Yani devleti savunma kılıfı muhalif avının resmi üniformasıydı. Üstelik Ortega'nın hedefinde siyasetçilerin yanında toplumun soluk borusu olan sivil alanda vardı. Binlerce sivil toplum kuruluşu kapatıldı. Mal varlıklarının tamamına devlet eliyle çöküldü. Kiliseler basıldı. Rahipler tutuklandı. Peki rejim bu kadar dindar bir ülkede dini neden kullanmadı? Ezici bir çoğunlukla Katolik bir ülkeydi ve Ortega başlangıçta kiliseyle arasını iyi tutmaya, dindar bir söylem benimsemeye çalışmıştı. Ama 2018 protestoları her şeyi değiştirdi. Hükümet protestoları kurşunla bastırırken kiliseler kapılarını yaralılara açtı. Papazlar gençlere sığınak verdi, piskoposlar dökülen kanı açıkça kınadı. Devletin her kurumu ele geçirildiği halde kilise halkın yanında durmuştu. Rejim her yere sözünü geçirmiş ama kiliseleri dize getirememişti. İşte bu yüzden kiliseleri de muhalefet odağı ilan etti. Ayinler ve dini yürüyüşler yasaklandı. Kilise mensupları teker teker hedef alındı. Ortega, rakiplerinin hücrede olduğu 2021 seçimlerinde 4. kez başkanlığını ilan etti. Şubat 2023'te hapisteki 222 muhalif vatandaşlıktan çıkarılıp bir uçakla Amerika'ya sürüldü. Rejimi eleştiren Psikopos Alvarez, 222 siyasi tutukluyla birlikte sürgünü reddedince 26 yıl hapse mahkum edildi. Rejim, uluslararası baskı altında 2024'ün başında serbest bırakıp Vatikan'a yolladı. 2025'e gelindiğinde meclis onayıyla anayasa yeniden yazıldı. Eş başkanlık sistemi getirildi ve Ortega eşi Rosario Murillo'yu devlete resmen ortak etti. Muhalefet böylece kökünden kazınmış, devlet fiilen bir karı kocanın holdingine dönüşmüştü. Aile sahip olduğu serveti gizleme gereği bile duymadı.
Managua'da kimse görünmez bir devlet aklından söz etmedi. Devletin kimin malı olduğunu herkes biliyordu. Peki bütün bu yetki gaspları bir ülkeyi en sonunda nereye sürükler? Bu sorunun en yıkıcı cevabı Venezuela'dır. Venezuela'nın bu noktaya nasıl geldiğini, Maduro'nun yükselişinden petrole, yaptırımlardan çöküşe kadar tüm ayrıntılarıyla Venezuela belgeselinde anlatmıştım. Burada ise hikayenin yalnızca muhalefetin tasfiyesi kısmına bakacağız. Hugo Chavez 2013'te kanserden öldüğünde koltuğu eski otobüs şoförü ve Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro'ya bıraktı. Maduro'da ne Selefi'nin karizması vardı ne de sırtını yaslayacağı yüksek petrol fiyatları. İktidarını kurumların içini boşaltarak koruyabildi. İlk büyük kırılma 2015'te yaşandı. Muhalefet meclisteki 167 sandalyenin 112'sini kazandı. Yüksek Mahkeme bu meclisin tüm yasama yetkilerini fiilen iptal etti. İktidar da 2017'de paralel bir kurucu meclis kurup halkın seçtiği yasama organını devre dışı bıraktı. Her hamlenin ambalajı hazırdı. Emperyalizmin ekonomik savaşı, darbe girişimi, vatanın savunması, devleti koruma söylemi, devleti yağmalamanın perdesiydi. Kararların öznesi de hiçbir zaman Maduro olmadı. Her hamle kişilerin üstünde bir irade gibi sunulan devrimin gereğiydi. Ama Maduro'nun asıl yıkıcı hamlesi başka bir yerdeydi. Muhalefet partilerinin iç yönetimlerini bizzat yargı eliyle teslim aldı. Yüksek Mahkeme, ülkenin en köklü muhalefet partilerinin iç seçimlerini yasaya ve usule aykırılık gerekçeleriyle birbiri ardına iptal etti. 2020'de Demokratik Eylem, Önce Adalet ve Halk İradesi partilerinin yönetimleri tek tek mahkeme eliyle değiştirildi. Tabanın kimi istediğinin, delegelerin kime oy verdiğinin hiçbir önemi kalmadı. Yüksek yargıçlar partilerin başına resmen kayyum atadı. İktidara sorun çıkarmayacak, kitleleri heyecanlandırmayacak, sisteme boyun eğmiş isimler. Atanan yönetimlerin ilk icraatı da her partide aynı oldu. Tüzüğü uyguladıklarını söyleyerek partilerin gerçek liderlerini ve dik durabilen ne kadar isim varsa hepsini ihraç ettiler. Dışarıdan bakınca her şey yerli yerindeydi. O partilerin amblemi pusulada duruyordu. Milletvekilleri mecliste konuşuyordu. Ama partileri yönetenler artık parti üyelerinin seçtiği isimler değildi. İktidarın oturttuğu kuklalardı. Buna rağmen toplum pes etmedi. 2023'te muhalefet seçime tek ortak adayla girmek için kendi ön seçimini örgütledi. Bu ön seçimde muhalefetin birçok adayı yarıştı. Rejimin bütün gözdağına rağmen 2 milyondan fazla insan oy kullandı ve Maria Corina Machado oyların %90'ını alarak ortak aday seçildi. Rejimin cevabı hazırdı. Machado'ya 15 yıllık siyasi yasak. Bunun üzerine muhalefet, tanınmamış yaşlı bir diplomat olan Edmundo Gonzalez'i aday gösterdi. 28 Temmuz 2024 seçim gecesi muhalefet, sandık sandık topladıkları tutanaklarla kazandıklarını ilan etti. Devletin kontrolündeki seçim kuruluysa tek bir veri paylaşmadan Maduro'yu galip gösterdi. Bütün bu yargı ve bürokrasi oyunlarının sonunda Venezuela devleti, uyuşturucu kartellerinin, yasa dışı maden şebekelerinin ve yozlaşmış generallerin paylaştığı parçalı bir mafya yapılanmasına dönüştü. Hiperenflasyonla çöken ülkeden 7 milyondan fazla insan göç etti. Devletin tek bir liderde toplanması ve kurumların içinin boşaltılması ülkeyi dış müdahaleye karşı tamamen savunmasız bıraktı. Ocak 2026'da Amerika Birleşik Devletleri ordusunun başkent Caracas'a düzenlediği operasyonla Maduro ve eşinin derdest edilip New York'ta narkoterörizm suçlamasıyla mahkeme önüne çıkarılması bu çöküşün son perdesiydi. Bu operasyonun demokrasi getirmek gibi bir derdi yoktu. Bu, bölgedeki enerji kaynaklarını ve güvenlik hatlarını yeniden dizayn eden emperyalist bir müdahaleydi.
Ama tam bu kırılma anında Venezuela muhalefetinin takındığı tavır en az iktidarın çürüyüşü kadar ders niteliğinde. Düşünün, ülkenin başkenti yabancı askerler tarafından basılmış. Batı medyasının demokrasi kahramanı ilan ettiği Maria Corina Machado ne yapıyor? Bu işgali meşrulaştırıyor. Washington güdümlü bir geçiş sürecine selam duruyor. Aslında ortada muhalefetin verdiği bir bağımsızlık mücadelesi yok. Sadece iktidar koltuğunun el değiştirme pazarlığı var. Maduro kendi koltuğu uğruna devletin omurgasını kırıyor. Muhalefet de aynı koltuğa oturabilmek için ülkenin onurunu ve bağımsızlığını feda ediyor. Ulusal egemenliği savunmayan bir muhalefet, otoriter bir iktidar kadar yıkıcıdır. İncelediğimiz bütün örneklerde aynı tabloyu gördük. Anayasa, yargı, seçim kurulları ve devletin bütün kurumları. Hepsi birer tasfiye aracına dönüştürülüyor. Klasik anlamda askeri darbe yok. Her adım hukukun araçsallaştırılmasıyla görünürde yasal bir çerçevede atılıyor. Ve iktidar bloğu rakiplerini ezerken hep aynı söyleme sarılıyor. Milli güvenlik. Bu nakaratı her durakta duyduk. Harare'de muhalefete inen Job, sözde vatanı eski sömürgeciden koruyordu. Bangkok'ta partileri kapatan mahkeme kararları sözde monarşiyi koruyordu. Moskova'da muhaliflere vurulan yabancı ajan damgası sözde kuşatılmış devleti koruyordu. Managua'da ise tutuklamaların gerekçesi bizzat yasanın ismine verilmişti. Egemenliği savunmak. Toplumların rızası işte böyle üretiliyor. Ama bu rızanın bir de daha sinsi bir versiyonu var. Devlet aklı efsanesi. Burada düşman göstermeye bile gerek yoktur. İktidar dilediğini yapar, itiraz yükseldiğinde ortaya görünmez bir merci sürülür. Devlet aklı böyle gerektirdi. Sanki o kararları o masada oturan, çıkarı, hırsı, hesabı olan insanlar almıyormuş da onların üzerinde bir yerde duran, kimsenin görmediği, soğukkanlı ve yanılmaz bir üst akıl alıyormuş gibi. Bu efsanenin asıl işlevi sorumluluğu buharlaştırmaktır. Karar artık kimsenin kararı olmaz, devletin kararı olur. Hesap soran kişi de bir siyasetçiyi eleştirmiş sayılmaz. Devletin kendisini karşısına almış sayılır ve susturulur. Toplum, devlet bir bildiği için yapıyordur cümlesiyle uyutulur. Oysa o görünmez akıl diye sunulan şey çoğu zaman o masadaki adamların kendi hesabıdır. İktidara gelirken benim aklım, benim vizyonum diyenler hesap sorulmasını istemedikleri her şeye devlet aklı derler. Devletin bekasıyla iktidarın bekası bile isteye birbirine karıştırılır. Koltuğu korumak, vatanı korumak diye pazarlanır. İnsanlar devleti savunduklarını sanarak bir zümrenin servetini ve koltuğunu savunur hale getirilir. Oysa devlet hepimizindir. İktidar geçicidir. Bu ikisini birbirine karıştırmak otoriter rejimlerin en eski numarasıdır. Lukashenko gibi, Ortega gibi devleti açıkça mülk edinenler maskeyle falan hiç uğraşmadı bile. Dosdoğru devlet benim dedi. Aradaki farkı üslup farkı sanmayın. Devlet benim diyemeyenler, diyemedikleri için devlet aklı gizemine saklanır. İkisi de aynı kapıya çıkar. Devlet bir zümrenin malı haline gelmiştir. Biri bunu efsaneyle örter, öteki ilan eder. Şunu da unutmayın, hiçbir siyasi iktidar ülkenin sermaye yapısını değiştirmeden yargıyı ve medyayı tek eline alamaz. Bu süreçte içerideki büyük burjuvazi, büyük sermaye grupları da çoğunlukla muhalefetin yanında durmaz. Kendi mülkiyetini güvence altına almak için otoriter rejimle sessiz bir suç ortaklığı kurar. Burada çarkın kusursuz dönmesini sağlayan son bir dişli daha var. İktidar gerçek muhalefeti tasfiye ettiğinde seçim pusulasını bomboş bırakmaz. Neden? Çünkü diktatörlüğün sandık meşruiyetine ihtiyacı vardır. Tam da bu yüzden rejim kendi eliyle bir muhalefet inşa eder. Sınırlarını kendisinin çizdiği, bütçesini kendi kasasından verdiği, iktidarın kırmızı çizgilerini asla aşmayan, evcilleştirilmiş bir muhalefet. Bu kontrollü muhalefet ekranlarda sahte kavgalar eder ama 3 şeyi asla sorgulamaz. Rejimin mülkiyet yapısını, temel ideolojisini ve paranın kimin cebine aktığını vitrinde durur, halkın gazını alır, rejimin dünyaya bizde seçimler yapılıyor demesini sağlar. Diktatörlüklerin en uzun ömürlüleri muhalefeti tamamen yok edenler arasından çıkmadı. Yargı kararıyla muhalefetin koltuğuna kendi istediği ismi oturtanlar arasından çıktı. Peki bu abluka nasıl kırılır? Önce şu soruyu soralım. Neden kırılamıyor? Çünkü birçok otoriter rejimde ana muhalefet, devlet onu kapatmadan çok önce kendi kendini tasfiye eder. İktidarın medya baskısından, kutuplaştırma dilinden korkar. Aman muhafazakar kitleyi ürkütmeyelim der. Aman ideolojik görünmeyelim der. Sağcılaşır.
rejimin ideolojik hegemonyasına teslim olur. Sınıfsal itirazları, emekçinin hakkını, cumhuriyetçi köklerini bir kenara bırakır. Elinde kala kala kuru bir teknokratik yönetim vaadi kalır. Daha acısı da var. Muhalefet tabanı bu çürümeye isyan edip kendi içinden yeni, dinamik, kazanma ihtimali olan bir isim çıkarmaya kalktığında ne oluyor? İktidarın yargısı ve propaganda medyası hemen devreye giriyor. Rejim yenilgiye alışmış, statükoyla uzlaşmış, derdi yalnızca kendi parti içi koltuğu olan o zayıf muhalefet liderliğini hukuki oyunlarla, iptal kararlarıyla, kurumsal manipülasyonlarla adeta koruma altına alıyor. İktidar o kullanışlı lideri muhalefetin başında tutabilmek için devletin bütün bürokratik gücünü seferber ediyor. Neden? Çünkü otoriter bir rejimin en büyük kabusu devleti yönetme iradesi taşıyan gerçek bir rakiple karşılaşmaktır. Onun yerine yıllardır aynı koltukta oturan ve yenilgiyi normalleştirmiş bir muhalefet bizzat devlet eliyle desteklenir, yaşatılır. İktidar en büyük yatırımını kendisine asla rakip olamayacak, bu riski olmayan isimlere yapar. Bütün bunlara rağmen Macaristan ve Polonya doğru stratejiyle bu kuşatmanın kırılabileceğini kanıtladı. Çünkü bu ülkelerin muhalefeti kaybetmeye razı olmayı kabul etmedi. İktidarın diliyle konuşmayıp gerçek bir muhalefet diliyle konuştular ve halkın karşısına korkarak değil, kavga ederek çıktılar. 2010'da Viktor Orban 3'te 2 çoğunlukla iktidara geldi ve 2011'de anayasayı baştan yazdırdı. Yeni düzenin ilk işlerinden biri seçim sistemini kendine göre biçmek oldu. Seçim bölgeleri yeniden çizildi. Kurallar öyle ayarlandı ki Fidesz 2014'te oyların %45'i ile meclisin 3'te 2'sini alabildi. Sonraki yıllarda Orban, devlet ihaleleriyle beslenen bir oligark halkası kurdu. Eskiden doğalgaz tesisatçısı olan, çocukluk arkadaşı olan Lőrinc Mészáros birkaç yılda ülkenin en zengin adamına dönüştü. 2018'de 500'e yakın gazete, televizyon ve haber sitesi sahipleri tarafından bağış adı altında tek bir iktidar yanlısı vakfa devredildi. Muhalif kalan son büyük haber sitesinin yönetimine de el atıldı. Eleştirel yayın yapan hiçbir radyonun frekansı yenilenmedi. 16 yıl boyunca Macaristan tek bir partinin arka bahçesi gibi yönetildi. Aslında gibi değil. Rejim bunu kurumsallaştırdı bile. Muhalefeti yabancı parayla fonlanmakla suçlamak için Egemenliği Koruma Dairesi adında bir devlet kurumu kuruldu. Peki muhalefet ne yaptı? 2022'de 6 parti solundan sağına Orban'a karşı olan herkes diyerek tek çatı altında birleşti ve ortak adayla seçime girdi. Sonuç tam bir hezimet oldu. Fidesz 4. kez 3'te 2 çoğunluk aldı. Çünkü ortada Orban karşıtlığından başka bir hikaye yoktu. Kasabadaki, köydeki seçmene söylenecek tek bir cümle bulunamamıştı. Orban düzenini en sonunda yıkan dalga, sistemin bizzat içinden koptu. İktidarın mutfağında yetişmiş bir isim. Dışişleri Bakanlığı'nda ve Devletin Kalkınma Bankası'nda görevler almış, eski Adalet Bakanı'nın 2023'te boşandığı eski eşi Peter Magyar, 2024 başında saf değiştirdi. Bardağı taşıran, sarayı sarsan bir af skandalıydı. Aile değerleri söylemiyle iktidarda kalan rejim, bir çocuk istismarı davasının örtbasına yardım eden bir suçluyu affetmiş, üstelik affı imzalayan da Magyar'ın eski eşi Adalet Bakanı olmuştu. Tam bu noktada Magyar, tanık olduğu tüm yolsuzluk ve rant ağlarını kitlelere açık ve anlaşılır biçimde anlatmaya başladı. Elinde kayıtlar vardı, sistemin işleyişini ezbere biliyordu ve en önemlisi rejimin klasik silahı onun üzerinde işlemiyordu. İçeriden gelen birine dış güçlerin ajanı demek artık kimseyi inandırmıyordu. Kurduğu TİSA Partisi, yorgun muhalefet partilerine yaslanmak yerine kasaba kasaba gezerek kendi örgütünü sıfırdan kurdu. Ve Nisan 2026 seçimlerinde mecliste anayasayı değiştirecek 3'te 2 çoğunluğa ulaşarak bu katılaşmış yapıyı sandıkta söküp attı. Aynı kırılma Polonya'da da yaşandı. Oradaki kuşatmada tanıdık araçlarla örülmüştü. 2015'te iktidara gelen
Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi önce Anayasa Mahkemesi'ne el attı. Usulüne göre seçilmiş yargıçlar göreve başlatılmadı. Koltuklara gece yarısı oturumlarıyla iktidarın kendi isimleri atandı. Devlet televizyonu bir propaganda bültenine çevrildi. Devlet Petrol Şirketi 20 bölgesel gazeteyi satın alarak yerel basını da iktidarın eline verdi. Bütün bunlar Polonya'nın egemenliğini Brüksel'den korumak diye pazarlandı. İktidar medyası muhalefet liderini her akşam Alman ajanı ilan etti. 2020'de iktidarın dizayn ettiği o Anayasa Mahkemesi kürtajı fiilen tümüyle yasaklayınca bardak taştı. Ülke tarihinin en büyük kadın grevleri patladı. 1989'dan beri görülmemiş kalabalıklar sokağa döküldü ve Polonya muhalefeti Macaristan'daki o ilk başarısız denemenin tersine bu öfkeyi salonlarda eritmedi. 2023 seçimlerine giderken rejimin çizdiği sınırların içine saklanmak yerine sokağın rüzgarını arkasına aldı. Haziran'da Varşova'da yarım milyon, seçimden 2 hafta önce milyon kalp yürüyüşünde 1 milyon insan yürüdü. Siyaset salonlardan çıkıp meydanlara taştı. 15 Ekim günü %74 ile sandığa rekor bir katılım sağlandı. İlk kez gençler yaşlılardan daha yüksek oranda oy kullandı. Kadın seçmen sandığa akın etti. İktidar partisi sandıktan yine birinci çıktı. Ama hükümeti kuracak çoğunluğu kaybetti. Çünkü karşısında artık tek tek partiler yoktu. 3 muhalefet partisinin milletvekilleri toplandığında meclisin yarısından fazlasını oluşturuyordu. Hükümeti onlar kurdu. Devlet televizyonunun yıllarca süren propagandası sandığa akın eden milyonları durduramadı. Yine de iş bitmedi. Yeni hükümet eski iktidarın yargıya yerleştirdiği isimleri hukukun içinde kalarak sökmekte bugün bile zorlanıyor. Aslında bu iki umut örneği bize başka bir şey daha gösteriyor. Devletteki tahribat sandık zaferiyle bir gecede iyileşmiyor. Yıllarca mahkemelere, devlet kurumlarına, güvenlik bürokrasisine yerleştirilen ideolojik kadrolar ve onlarla beslenen sermaye grupları iktidar el değiştirse bile sistemin içinde direnmeye devam ediyor. Bir seçimi kazanmak belki de kolay. Esas zor olan 10 yıllarca ilmek ilmek örülmüş rant ve vesayet ağlarını söküp atmak. Anlattığım bu tüm örnekler aslında bir şeyi çok net gösteriyor. 21. yüzyılda diktatörlükler tankla, tüfekle, gece yarısı bildirileriyle kurulmuyor. Faşizm artık cübbelerin, mahkeme kararlarının ve satın alınmış ekranların arkasına saklanarak inşa ediliyor. Yargı eliyle dizayn edilmiş, sınırları devletçe çizilmiş, yenilgiye programlanmış bir muhalefet halkın kurtuluş umudu olamaz. O, diktatörlüğün en büyük güvencesidir. Unutmayın, kurumları çürütülmüş, adaleti bir infaz aracına çevrilmiş, siyaseti sahte rakiplerle kurgulanmış bir devlette kaybedilen şey bir seçimden ibaret kalmaz. Asıl kaybedilen o ülkenin tam bağımsızlığıdır. Direnci içeriden kırılmış, muhalefeti evcilleştirilmiş, kaynakları yağmalanmış bir ülke günün sonunda iki yoldan birine çıkar. Ya dar bir zümrenin tapulu mülkü olur ya da emperyalizmin açık işgaline uğrar. Bu yüzden asıl kurtuluş fark etmekle başlar. Hukuka uydurulmuş bir kanunsuzluğu fark etmekle, otoriter rejimlerin kurduğu bu siyaset tiyatrosunu görmekle, arkasındaki çarkları çözmekle. Çünkü devletin bekası yalanına sığınıp kendi mülkünü koruyanlar eninde sonunda o devleti emperyalizmin masasında satışa çıkarırlar. Bu belgeselde adım adım gördüğümüz her ülke egemenliğini bir zümreye, bir aileye ya da bir saraya teslim etti. Sistemin geldiği son nokta ise şu: bugün 21. yüzyılda emperyalist aktörler çıkıp monarşiyi açıkça övebiliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, bu coğrafyada en iyi işleyen modelin hayırsever monarşiler olduğunu, demokrasinin bu topraklara uygun olmadığını söyleyebiliyor. Aslında bunda şaşırılacak bir şey yok. Çünkü onların bir asır önce de, dün de, bugün de aradığı şey itaatkar bir toplumdur. Sormayan, hesap istemeyen, kendi kaderine sahip çıkmaktan vazgeçmiş, başına geleni devlet bir bildiği için yapıyordur diye karşılayan bir toplum. Bu coğrafya o sömürgeci akla cevabını bundan tam bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk'ün tek bir cümlesiyle vermiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.